Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün tekrar bence tarihe imza atacak bir program yapıyor olacağız diye inanıyorum. Işık Hanım'ı zaten tanıyorsunuz. Bana göre kendisi böyle hani kilitli kapılar olur, orada bir anahtar olur ve oradan bir ışık süzer ya. Onun gibi birçok insanın ya bilgisini, ya aklını, ya fikrini bir araya toplayıp aslında delirmediğimizi, çok güzel şeyler hissettiğimizi, yaşadığımızı bize gösteren bir kişi. İlknur Hanım da kısaca kendisini tanıtmasını isteyeceğim ama ondan öncesinde bir fizikçi, bir psikolog, bir koç bir araya geldiğinde diye başlayan bir fıkra gibi olacağız. Eğer söylediklerimiz anlaşılırsa da gerçekten hayatı bir fıkra tadında yaşıyor olacaksınız. Neden bizim sürekli ağzımız kulaklarımızda geziyoruz? Onu algılıyor olabileceksiniz. O yüzden hoş geldiniz Işık Hanım. Önce size hoş geldiniz diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Senin kanalının izleyicileri artık bizimle hemhal oldu, tanış oldu. Biliyorum çok ısrarla tekrar yeni video istedikleri için aslında çok az zor zamanlardan geçiyorum. Kitap yazıyorum ve gerçekten vaktim çok az. Keza İlknur Hocam da öyle çok yoğun. Ama insanlara bir şey katabilirsek, gerçek manada bir umut verebilirsek diye bu vakti bunun için burada değerlendirmek için toplandık. Ben çok teşekkür ediyorum. İlknur Hanım sizle de ilk kez program yapıyoruz. Çok mutluyum. İnşallah sizle de daha devam programları yaparız. Vakit buldukça. İnşallah. Ben çok keyifle izliyorum sizin kanalınızdaki programları. Teşekkür Hele ederim. Işık Hocam'la programlarınızı daha bir merakla izliyorum. Çünkü kendisi sizin de ifade ettiğiniz gibi benim de çok yolumu aydınlattı. Çok karanlıklara düştüm çünkü insana dair arayışımda. İsmi gibi yolumuzu da ışıklandırdı. Ya, elhamdülillah. Ben davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyük bir şeref benim için burada sizlerle birlikte olmak. Ne güzel. Valla Işık Hanımcığım sağ olsun bizi tanıştırdı. Biz zaten bir 10-15 dakika öncesinden konuşmaya başladık. Sonunda açtık ve şimdi çekmeye başladık programı. O yüzden İlknur Hanımcığım siz kısaca kendinizi bir tanıtıyorsanız ne dersiniz? Tabii ben 1973 doğumluyum. Manisa Akhisar'da doğdum. Bir emekli köy öğretmeniyim. Rahmetli babam bir öğretmendi. Okumayı çok severdi. Bana da en büyük mirası okuma alışkanlığı oldu. Buradan mekanı cennet olsun diyelim. Amin. Benim hep böyle ilkokul yıllarımdan başlayan bir merakım oldu. Hani sevgi ne demek, aşk nedir? Böyle çok meraklı bir çocuktum ben zaten. İnsana dair şeyleri, insan olmak ne demeyi çok böyle küçücük bir aklımla bile çok düşünürdüm. O yüzden psikoloji benim hiç böyle hani e, tesadüfen seçtiğim bir bilim dalı olmadı. Hani böyle zannediyorum 9-10 yaşlarımda falandım. Yok ben psikoloji okuyacağım dedim. Hep onu hayal ettim ve kısmet de oldu çok şükür. Evet. Uzunca yıllar özel sektörde yöneticilik yaptım. Bir süre önce de hem doktora hayatım yani akademik hayatıma geri döndüm hem de psikoloji dünyasının içine tekrar giriş yaptım. Harikasınız. Bugün de sizden duyacaklarımızı heyecanla bekliyorum. Çünkü ben birazcık spoiler almış olabilirim konuyla alakalı. Ama önce Işık Hanım'a söz vereyim. Çünkü o Şimdi sevgili İlknur Hocam'ın söylemiş olduğu bir söz beni çok şu an etkiledi. Çünkü üçüncü kitabımın girizgahında hiçbir kitabımda yazmadığım gibi kendi çocukluk hayallerime yer verdim. Gerçekten hiçbir tesadüf yokmuş. Şimdi bir kez daha böyle bir ampul yandı bende. Hani İlknur Hocam kendisini ifade etti ya, ben çocukluktan beri hep insana dair her şeyi merak ettim. Ben de çocukluğumdan beri hep evrene dair bir şeyleri merak ettim. Ve ben bunu üçüncü kitabımın girizgah bölümüne yazdım. Çocukluğumdaki bütün hayallerim ve ben çok iyi hatırlıyorum. Bir an önce akşam olsun yatağa gireyim, hayal kurayım diye beklerdim. Ve bütün hayallerim neydi biliyor musunuz? Gözlerimi kapatıp başarabileceğimi zannederdim. Çok küçüktüm. Kesinlikle evrende uçtuğumu ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Neden bilmiyorum. Evrenin sonlu olduğunu, bir sonu olduğunu, o son sınırı uçarsam bir şekilde bir gün yakalayacağımı ve aslında sınırın ötesini hep merak ettim. Ben yıllarca çocukken hep böyle rüyalar gördüm. Çok enteresan ve şu an işte o evrenin sınırını, son sınırını, alemin yani son sınırını Kur'an'da bize Sidretül Münteha diye bildirilen
yeri ve onun tabii ki ötesini Allah'ın nasip ettiği kadar yazmaya çalışıyorum. Hı hı. Yazıyorum diyemem. Güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi siz ara ara zaten bahsediyorsunuz videolarda. Ama üçüncü kitabın asıl konusu bir evren tanımı yapıyorsunuz. Evet. Oradan bir başlasak ne kastediyorsunuz? Şimdi evren tanımı gerçekten çok önemli Münevver. Çünkü niçin? Evreni doğru tanımlarsak evrenin de bir parçası olan insan tanımına doğru gideceğiz. Hani şimdi bu ekranı açanlar fizikçiyle psikolog nerede buluşacak diye merak ediyorlarsa işte orada buluşacağız. Yani doğru bir evren tanımı, doğru bir varoluş tanımı yapılmadan insanın da doğru tanımlanması olası değil. Çünkü bizler bu sistemin içindeyiz. Ve artık çok net biliyoruz ki interaktif bir sistem. Hem bu sistemi etkiliyoruz bilinçle, hem bu sistemin tüm zerrelerinden de etki alıyoruz, bilgi alıyoruz yani. Dolayısıyla kendimizden önce aslında varoluşu doğru tanımlayabilmek lazım. Şu an bizim algıladığımız varoluş dediğimiz şey nedir? Evren. Kuantum fiziğine kadar, yani 20. yüzyılın başlarına kadar evrenin temel maddesi, yani temel zerreleri madde olarak kabul edildi. Maddesel bir evren tanımı yapıldı. Yani Newton fiziği ile birlikte ve hatta maddenin işte mutlak oluşu, maddeden başka hiçbir şeyin de var olmadığı iddiası ile birlikte bilim tarihinde 400 yıl boyunca ateizm, determinizm hakim kılındı. Hatta o kadar ileri gitti ki o dönemin tüm bilim ekolleri, ki felsefe de bundan nasibini aldı. Felsefe, psikoloji, yani tüm insana dair tüm düşünce akımları bundan yara aldı. Çünkü tüm denklemlerden Yaradan'ın varlığı çıkartıldı. Evren, ezeli, ebedi, kendi kendine var olan bir sistem olarak tanımlandı. İşte maddenin mutlak olarak tanımlanması sonucu oralara götürdü. Fakat tamam da insanın hiçbir bilimsel bilgiye sahip olmasa da, değil mi? Kendi varlığıyla ilgili en azından hissettiği başka bir şey var. İşte o hissettiğini o 400 yıl boyunca tanımlayamayan bilim içinde bence insanlık aslında bir uçurumun kenarına geldi. Çünkü kendi varoluşunda hissettiği arka planda başka bir şeylerin olduğunu, ama dayatılan bilim adına söylenen tüm argümanlarda da madde dışında hiçbir varoluşun olmadığı gibi söylemler aslında mesela bizim bu yüzyılda çok karşımıza çıkıyor. Ben mesela bütün eğitim gruplarımda bununla yüzleşiyorum. Birçoğu bana şunu söylüyor: İyi ki kuantum fiziğini öğrendik. Yoksa biz kendimizi işte psikolojik sorunları olan veya başka türlü hani deliliğe yakın bir şeyler yaşayan insanlar zannediyorduk diyorlar. Yani o yüzden evrenin tanımı gerçekten insana dair tüm düşünce ve felsefeleri de etkileyen bir bilimdir. Şimdi evrenin tanımı Albert Einstein'ın enerji denklemi tanımına izafiyete kadar maddesel bir varoluş olarak kabul edildi. Fakat Albert Einstein'ın işte o E eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi denilen o yüzyılın en önemli denklemi bize şunu bildirdi: madde ve enerji aynı şeydir. Çünkü orada bir eşitlik var. Sadece orada bir şart var. Işık hızının altındaki kütle madde olarak gözüküyor. Kime gözüküyor? Bize gözüküyor sadece. Aslında bir maddesel varoluş yok. Aslında gerçekte denklemin sağ tarafındaki o ışık hızının altındaki kütle gerçekte bir enerji. Sen sadece sınırlandırılmış algılarınla bunu madde gibi görüyorsun. Tanım değişti, evrene dair tanım değişti. Evet dediler, evrenin temeli madde değil, enerji. Ama bu da eksikti. Kuantum fiziğinde ilerledikçe Feynman, David Bohm gibi üstadların dilinden çok daha acayip bir evren tanımı geldi şimdi. Onların tanımladığı ve o eksik parça şuydu: evet, evren enerjiden oluşan bir yapı ama bu enerji zerreleri, yani kuantum zerrelerinin en küçük bitleri dediğimiz o sicimler
aslında bilgi taşıyan, enformasyon taşıyan zerreler. Ve dolayısıyla ortaya şöyle bir manzara çıktı. Evren dediğimiz yapı tümüyle enerji ama bilgi taşıyan enerji kübitlerinden oluşan bir yapı. Ve kuantum dolanıklılığı bu işi daha da akıl almaz bir noktaya götürdü. Kuantum dolanıklılığı da diyor ki tüm bilgi taşıyan zerreler istisnasız olarak, bütünsel olarak tüm evrende birbiri ile dolaşıktır. Şimdi biz böyle konuşurken dinleyiciler şöyle zannediyor. Biz uzaydan, gezegenlerden bahsediyoruz. Hayır, total olarak tüm varoluştan, senden, benden bahsediyoruz. Çünkü sen de o evrenin bir zerresisin. Dolayısıyla bu kuantum fiziğinin bilhassa işte bu bilgi kökenli enerji yapılarından evrenin var olması ve tüm zerrelerin de istisnasız olarak birbiri ile dolaşık, yani bilgi alışverişi içinde oluşu karşımıza şöyle bir tablo çıkarıyor. Bunu bana göre tabii İlknur Hocam ifade edecek daha güzel ama kuantum dolanıklılığını anlattığım zaman herkesin ister istemez şu sorusu çıkıyor ortaya. O zaman insan bilinci, bütün bilinçler de birbirine dolanık. Ortaya nasıl bir manzara çıkıyor biliyor musunuz? Yeni modern bilimin, bana göre bilimin zirvesi, kuantum fiziğinin vermiş olduğu bu bilgilerle birbiri ile kesintisiz şekilde dolanık olan bütün bu varoluşun içinde insan da aynı pozisyondadır. İnsanın tek başına hiçbir şekilde ne bilincinin ne fiziksel diye gördüğümüz hiçbir yapısının tek başına var olması veya etkileşim içine girmemesi söz konusu değildir. Yani kuantum zerrelerinde gördüğümüz hadise tüm zerrelerin, yani bir zerreye bir etki yaptığımızda diğer tüm zerrelerin aynı bilgiyi eş zamanlı alıyor oluşu insan bilinçleri için de geçerlidir. Dolayısıyla buradan işte bana göre çağın en önemli bilim insanlarından Carl Gustav Jung'ın her insan bilincinin temelinde aslında tek bir insandır dediği fenomen o kadar net anlaşılıyor ki. Şimdi ben 3. kitabımı yazarken bu olayı biraz daha da genişlettim. Ne dedik şimdi? Evren olduğu gibi bilgi taşıyan, yani şifrelenmiş, kodlanmış, ben buna levh-i mahfuzun şifresel kodları diyorum. Kodlarını içinde barındıran sicimlerden oluşmuş yekpare, dikişsiz diyor buna David Bohm. Yani hiçbir parçalanamaz bir bütünden bahsediyoruz. Evren bu. Ve teorisini bir adım daha öteye götürerek şunu ifade ediyor. Diyor ki evet, parça bütünün bilgisini taşır. Yani evrendeki tüm varoluş aslında birbirinin bilgisini taşır. Farkında değildir bilinç olarak. Ama diyor iş bununla da kalmıyor. Diyor ki her zerre aslında aynı zamanda bütünü de içinde barındırıyor. Bu neyi hatırlatıyor biliyor musunuz size? Evet, Muhittin Dervişem hak yoluna girmişem. 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Ve David Bohm diyor ki eğer biz gerekli frekans dalgalarına girebilirsek parmağınızın ucunda Mars'ı görebilirsiniz. Böyle bir bütünsellik içinde burada tabii insanın tanımı, insanın psikospiritüel varlığının tanımı, hastalık mı değil mi bence tartışılabilir. Tüm bunların yeniden tanımlanması ve tedavi demeyelim de terapilerin yeniden bence belirli başka bir çerçeve oturtulması gerekiyor diye düşünüyorum ama haddimi de aşmak istemiyorum. Burada bir uzman var. İlknur Hocama bu manada sözü bırakmak istiyorum. Ben araya bir dakika girebilir miyim? İlknur Hanım destek etmeden. Çünkü ben de Kanada'da böyle bir yapı içinde, McMaster Üniversitesi'nde holistik bir eğitim aldım.
Orası araştırma üniversitesi ve dediğiniz gibi insanlar holistik bakıyorlar. Bir tarafta Tai Chi hocası var, bir tarafta Feng Shui hocası bir şey anlatıyor. Feng Shui hocası diyor ki işte masanın da bir enerjisi var, yapılan evinde bir enerjisi var. Resmen hani derler ya evren içi evren. Benim dışımdaki katmanların hepsi benim enerjimle dolanık halde onu anlatıyor. Sonra diyor bilinçaltı yok diyor. Çünkü biz bilinçaltında bir şeyler arıyoruz. İşte dedemden mi geldi, ebemden mi geldi derken. Ha birden oradan çıkınca insanın aklı birden değişiyor. Dediğiniz gibi bir kelimenin anlamını değiştirdiğinizde gerçekten diğerleri de birbiriyle domino taşı gibi etkileniyor ve yeniden tanımlanıyor ya. Bir baktım kendimde çok güzel hızlı bir iyileşme ve bunu nasıl anlatabilirimden zaten yola çıktı ve bugün bizi bir araya getiren de bu duygudaşlık diye düşünüyorum. O yüzden tanımların değişmesi lazım. Buyurun Nikdil Hanımcığım. Teşekkür ederim. Şimdi insan tabii varoluşuyla birlikte bedeniyle, zihniyle, ruhuyla doğanın, toprağın, mikroorganizmanın, evrenin çok muazzam bir parçası. Hem onun bir sonucu hem onun bir sebebi. Yani hani size şah damarınızdan yakınım diyor ya, bence her yerimizde, yaşamın her anında. Şimdi insan dediğimiz şey ne? Ya aşağı yukarı bedenlerimizin 10 trilyon civarında bir hücre muhteva ettiği varsayılıyor. Yani bilim insanları bunu böyle hesapladılar. Ve sadece ve sadece cildimizde ve bağırsaklarımızda 90 trilyon adet bakteri hücresi, mikroorganizma var. Bakın tespit edilebilen. Yani şöyle bir çıksak dışarıdan hani vücudumuzun içinde kendi varlığımızı bir çekelim. Hani fotokopi makinesinden çekelim. Neyiz biz? Kaç gramlık insanız? Kaç miligramlık bir şeyiz desek kendi bedenimizde bile bir hiçten başka hiçbir şey değiliz. Şu bize ait beden, bu bedende bile koskocaman bir hiçiz aslında. Ama aynı bedenle bu kainatta, bu evrende kocaman da bir varlığız. Değil mi? Gidiyoruz doğayı, ağacı kesiyoruz mesela. Acımasızca kesiyoruz. Oradaki o yaşamın bizim aldığımız nefesle bağını kesmeyi normal görebiliyoruz. Şimdi o yüzden hani insana dair kuantumla birlikte, kuantum fizikle birlikte, Işık Hocam'ın asıl uzmanlık konusu, ben o kadar çok kuantumun alt kırılımlarını bilemem takdir edersiniz ki ama psikoloji adına da, insan ruhu adına da hakikaten dünya bir başka bir yöne evrildi. Şimdi Carl Gustav Jung bunun öncülüğünü bence ciddi anlamda yapmış bir isimdir. Psişeden, kolektif bilinç dışından, arketiplerden bahsetmiştir. Bununla ilgili çok ciddi eserler vermiştir ortaya. Rüyayı Freud'dan çok farklı değerlendirmiştir ve insanın yaşadığı gezegende varoluşun nasıl içinde olduğunu, o an için deneyimleyebildiği, gözlemleyebildiği, gördüğünü zannettiği. Çünkü bakın bizim gerçek dediğimiz şey, gerçek zannettiğimiz şeylerden ibaret. Yani biz bunun ötesinde bir şey Algıdan ibaret. göremeyiz. Yani kuantum adına ne bulursak bulalım. İşte 2 gün önce miydi, 3 gün önce miydi? Neuralink'i biliyorsunuz anons ettiler. İşte insan beynine artık bir çip de takıldı. Burada amaç nedir? İşte bilgisayarda dosyayı hiç ona dokunmadan zihninizde komut vereceksiniz ve açacaksınız. Okey, bunu başardık diyelim ki. Hani buna çok parası olanlar zaten artık çok aşırı şeylere yatırım yapıyorlar. Bir biliş yaratıyorsun orada kendimizce. Peki o bilişin bilişini, o mega biliş, üst bilişini. Ya o yüzden hani biraz haddimizi bilmekte fayda var diyorum ben hocam. O kadar hani
kendi bedenimizde bile koskocaman bir hiçliği yaşıyorken, tecrübe ediyorken, hani verdiğim sayılar muazzam rakamlar. Ee, Çok. Nasıl diyelim, hani Kur'an bu anlamda hepimiz için çok temel bir yol gösterici bence. Kesinlikle. Özellikle de ben hep çok şey yapmışımdır, içimiz böyle titretir o benim. İlk ayet ne hocam? Oku Oku. diyor değil mi? Oku. Tek kelime oku. Bugün hatta sabah aklıma geldiniz, dedim Işık Hoca'ya bir sorayım. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin her bir kelimesinin, her bir harfi, mesela Kur'an-ı Kerim baştan sona kaç harften oluşur? Bu harflerin, bu ayetlerin, bu surelerin sayısal dizgisinde inanın Hmm. bana muazzam bir şifre Frekans var, var. Var. şifreler dizini var. Frekans var. Değil mi? Değil mi? Tabii o yüzden ben hep diyorum ya, şifalanmak amacıyla orijinal kelamı dinleyin. O sesi, o ses Evet, frekanslarını. evet. Hatta hocam bir adım ötesine de götürüyorum ben bunu. Ne olur çok uçuk oldu İlknur bu derseniz siz Çok toparlayın isteriz değil orayı. mi? Yok, siz orayı toparlayın. Yok, ben seni Kur'an-ı sollarım. Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde insanoğlunun üretebildiği tüm ses kalıplarındaki dillere tercüme etsek, o şekilde kağıda döksek, onların içinden de milyonlarca şifre çıkar diye düşünüyorum. Yani anahtar orada. Ya akıl almaz bir kodlama sistemiyle yazılmış. Değil Akıl mi? alır gibi değil. Ben Değil mi? çok az bir kısmına vakıfım ve diyorum ki yani olamaz. Tek bir harf bozulmuş olsa, hani şimdi böyle bir güruh var ya, Kur'an tahrifi olmuştur diyen, Hı hı. tek bir harf bozulsa bu sistematik olduğu gibi bozulur. İnanılmaz bir gerçek bir mucize. Tabii. Şimdi Jung ne demiş? Jung psişe nedir? Şimdi bir psişe nedir bilmeyen için kısaca açıklayalım hemen. İnsan zihninin, bir zihnimiz var, bilincimiz var zihnimizin haricinde. Birazdan konuşuruz onların ne olup ne olmadığını. Ve bilinç dışının tamamına psişe demiş Jung. E, döneminin çok dışında ve çok farklı bakabildiği için çok böyle Ötesinde. parapsikoloji, evet çok parapsikoloji diye dışlanmıştır ortodoks kafa tarafından, ortodoks psikanalitik, hani bilinç altında tutmuşlardır insan bilincini, tutmaya çalışmışlardır. Sebebini biliyor musun İlknur Hocam? Çünkü işte demin anlattığım şey var ya, madde odaklı yürümek. Yani bilincin ve bilinçaltının beynin maddesel yapısına ait olduğu. Şimdi bugün transhümanizm, dijital ölümsüzlüğü savunanlar da aynı şeyi savunuyor ya. Bilinç diyor beyine ait, dolayısıyla kopyalanabilir. Halbuki Young tam aksine bugün kuantum fiziğinin ispat ettiği bilinç kesinlikle maddesel bir yapıya ait değildir. Daha henüz tanımı yok ama biliyoruz ki madde üstü ve aslında sınırsız ve sonsuz bir yapı. Dolayısıyla Hocam, hakikaten çok zamanının ötesinde bir insan. Ya beni çok şaşırtıyor ya. ya şimdi insan bilincini kopyalanabilir diyenler şunu göremiyorlar mı acaba, merak ediyorum. Ya hava durumu dediğin şeyin tahminini 5 günden öte yapamıyorsun. Henry Poinsot miydi ismini Hı hı hatırlıyorum. hı hı. Bir meteorologdur. Bana göre matematiğin Einstein'ıdır kendisi. Biliyorsunuz hava tahmin raporları üzerine çok ciddi çalışmaları yapmada olan biri o. Ne yapıyordu? Hani bir sonuçta bir Newton evreni vardı o zaman için. Newton Aynen. fiziği vardı ve bir kendi içinde iki maddenin bir sebep sonuç ilişkisi var. Olasılıkları Yani, tabii tabii hesaplıyor. yani sonuçta uzaklaşırsa birbirleri arasındaki çekim azalıyor, yakınlaşırsa çekim artıyor. Bunu anlıyoruz ama işin içine üçüncü bir maddeyi soktuğunuzda, şimdi bu bilardoda 3 top bilenler bilirler. Şimdi bu 3 top bilardo oynayan birisi için orada sonsuz olasılık potansiyeli vardır. Bu üç topun birbirine göre hareketi ve her vurduğunuzda başka bir hareket
kendini yeniden başka bir hareket olarak var eder. Şimdi hani 3 topa aynı şekilde ikinci bir kez vuramadığımız bir gezegende o bilinci komple nasıl transfer edeceğiz kısmı bilmiyorum. Yani hani insanoğlunun sınırlarını bence biraz aşar ama hani hiç haddimi aşmak istemem. O yüzden bu 3 cisim konusu bence önemli. Bu kaos teorisinin de biliyorsunuz önemli Aynen. ayaklarından bir tanesidir. Şimdi Edward Lorenz'in kelebek etkisini nasıl şimdi nereye koyacağız Bir tek bunu? kuantum fiziğiyle onu işte açıklayabiliyorsun. Değil Yani mi? tabii, Başka bir bizim, açıklaması yok. tabii bizim Neden bu sonuçla olmuyor. olmuyor, asla olmuyor ve düşünebiliyor hiçbir görüntüyü siz e, yakalayamıyorsunuz. Yani bilgisayarda istediğiniz kadar simüle edin onu. Yani şimdi beynimiz hakikaten her birimizin şurada sizin benim işte Münevver hocamın 3'er milyar dolarlık ayrı ayrı bence beyinleri var. Ve parmak izimiz gibi her birimizin beyni, kıvrımı, sinapsı, sinaptik ağların bağlantısı bunlar da parmak izi gibi benzersiz. Şimdi hani e, orada insanın hakikaten akıl, dimağı orada bir duruyorsunuz Peki hocam. buraya gelmişken İlknur Hocam, bu böyle bir iradenin hani bak şaşkınlıkla anlatıyoruz değil mi? Bu arkada bir irade var. Böyle bir iradenin içinde sen insan seçimlerini, kaderi veya varoluştan insanın o etkileşimini nereye koyarsın burada? Aa, İnsan bu kadar bir bağlantının içinde özgür olabilir mi? Mümkün mü? yok, orada özgür irade diye bir şey söz konusu yok. Yani e, bir olmuş ve olacak. Ezeli ve ebedi. Değil mi? Böyle Çok Kur'an-ı net. Kerim Çok Kur'an-ı net. Kerim de bunu söylüyor. Çok Aslında bu net. bilim de Çok aynı net. şeyi söylüyor. Bilim Ezeli işte ve bugün bunu söylüyor. Demin hani girizgahı yaparken anlattığım hikaye var ya İlknur Hocam, bu her zerrenin aslında kodlanmış şifreyi, bilgiyi taşıyor olduğu. Yani varoluşun o ilk anında o bilgiyle birlikte her enerji zerresi var olmuş. Sen bu enerji zerresini değiştiremezsin ki içindeki kodu şifreyi. Her şey birbirine aynen dediğin gibi kelebek etkisi gibi bağlı. Şimdi Ben Hawking ortaya koymadı mı hocam bu kara deliklerde ceviz kabuğunda bunu yazmadı mı? evet, Şimdi siz onu çok daha iyi anlatıyorsunuz. Ben de aynen sizden öğrendim ya. Zaten aynen öyle. o da bir şey olmadı mı böyle hepimizin Aynen. zihnine bir bilinç Ama sıçraması işte insanın hayalleri kendine ait zannetmesi işte o da maddeperest, madde odaklı öğretilerden kaynaklanıyordu. Çünkü kuantum fiziğine kadar işte hayallerimizin, düşüncelerimizin bu maddesel işte 1,5 kiloluk bu yağlı bu beyne ait olduğu zannediliyordu. Mesela şu an elimde acayip bir kitap var. David Bohm yani bir teorik fizikçiyle Krishnamurti'nin buluşup tartışmaları, kitabın adı düşüncenin kaynağı nedir? Nedir yani? Sen üretmiyorsun ki bunu. O müthiş bir illüzyon. Yani insanın hayallerinin sahibi olduğunu düşünmesi müthiş bir illüzyon. Ben hayali şöyle tanımlıyorum. Hayal, varoluşun içindeki bu anlattığımız hani bütün alanın bilgiden dolu bir alan. Çünkü kuantum evrende boşluk yok. O yüzden mesela evreni tanımlarken ayrılık yok, şekil yok, boşluk yok, mesafe yok. Kuantum zerrelerinin tamamı birbiriyle dolaşık ve bugünkü yeni evren tanımı birleşik bir bilgi alanı. Evren dediğimiz şey bilgi alanı. Evet, şimdi tekrar söz hayal sen. hayal kurmak dediğimiz şey de buna holografik düzlem de diyebiliriz belki de. Aynen. Oradaki varoluş resmini çekip önümüzde O görüyoruz. kadar. O kadar. Anıyı anımsamak. Şimdi bakın bu insan zihninin
çalışma prensibi temelde nedir? Biz anı tecrübe ederek düşünmüyoruz aslında. O ilk andan son ana kadar simüle ediyoruz. Şimdi mesela bana adımı soruyorsunuz. Şimdi sizin bana adımı sorduğunuz andan itibaren benim zihnimde aynı anda binlerce, yüz binlerce sinaptik hareket oluyor. Ve benim duygu durumuma, sizin duygu durumunuza, ortama göre ben ilk nur diyeceğim de o ilk nur sesi öyle hani hemen çıkmıyor. O yüzden hani oralara geldiğinizde teslimiyet. Bunun başka hiçbir teslim olmadığınız zaman Ama e, çok zor öğretiyoruz. Ego insanlara daha iyi hissettiriyor. Hani güç bende, ben seçerim duygusu egoyu çok besleyen bir şey. ama asıl sınav da bu değil mi işte nefs terbiyesi. Asıl sınav bu değil mi hocam? Şimdi neyin Bence de. sınavı biz? Cenab-ı Allah'ın bu kadar yaratım yapmış bir iradenin, senin benim kıldığım namazla, senin benim işte yediğim, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bana kul hakkıyla gelme. Bunu diyor hiç hani bunu kabul etmeyeceğim diyor, değil mi? Kul hakkıyla gelme. Aynen öyle. Bana anne baba hakkıyla gelme diyor. Anne baba hakkı çok önemli. Bir de bana alkolle gelme diyor. Yani Ya. şuurunu kaybetme, bana şuurunla gel diyor. Şimdi zaten bu üçüne dikkat etmek adına bile birazcık derli toplu davranayım. Şimdi bu şeyler var ya işte onu seçiyorum, bunu seçiyorum. 10 Ay ne kere olur oraya süren gelelim hocam. Lütfen Ay, oradan devam et. Şimdi ben derslerde de bunu söylüyorum. Harry Potter'ın filmi var ya üçüncüsünde Prisoner of Azkaban diye. Baksınlar orada. Harry Potter'ın karşı göl kenarından biri tam ruhlar, kötü ruhlar onun ruhunu çekerken bir ışık hüzmesi gönderiyor ve o kötü ruhları engelliyor onun ruhunu çekmek için. Ama göya saati geri çevirip geri gittiklerinde onu babası zannediyor ilk. Sonradan geri çevirip gittiklerinde diğer sahnelerde bir bakıyor ki aslında gölün karşısındaki de kendiymiş. Kendisi kendisine yardım etmiş. O zaman da nasıl olur bu dediğinde Işık Hocam hep siz dersiniz ya zaten olmuş olanı yaşarsın. Yaptığın Gözlemliyoruz yani. olmaz yani. Tam o sahneye baksınlar. O kadar güzel Aynen açıklıyor öyle. ki bizim bu sürekli anlatmaya çalıştığımız seçtin mi seçmedin mi? Seçtin evet. Ama sen insan aklınla algılayamıyorsun o hani diyoruz ya binlerce olasılık yaratmış Rabbin ama sen onu fark etmiyorsun zaten. Sana görünen bir tane olasılık. Ve onu gerçeğin zannettiğinde onun içinde kayboluyorsun zaten. ya o Peki yüzden bu sosyal medyada seçiyorum, olduruyorum, seçtim, oldu. Bu furyayı biraz konuşalım mı? Bu insanlar ne kadar yara alacak? Hani bize gelmeyecek bunlar ama hocam sana gelecek İlknur hocam. Önümüzdeki 5-10 yılın hasta profili bunlar, değil mi? Hakiki olmayan umutlara sürüklenen insanlar. Ya evet, Covid'in de çok etkisi oldu tabii. Hani insanoğlunun zaten zihninin temelde o hani, bilmediğinden korkma. O bizi çok konfor alanında tutan bir şeydir o bilmediğimiz şey Hı. karşısında. Bütün ön yargı dediğimiz şeyin ya da mucizelerin peşinde koşma isteğimiz hep o konfor alanından çıkmak istemeyişimizden. Yani beynimizin o aptal tarafının bize oynadığı şeydir, oyundur tamamen. Çünkü oradan çıkmak çaba gerektirir. Ya bu şuna benziyor, hap Tabii. içeyim sabahları ve zayıf olayım. Yani istediğim gibi böreği, çöreği yiyeyim. İşte bir iki hafta iki kere İnşallah. diyet. Ben de onlardanım. Ama öyle bir şey yok işte. Yani şimdi Yok, yürümek e, zorundayım. ha, ya geçenlerde denk geldim. Adamın alnı secdeye değiyor mu değmiyor mu kimsenin haberi yok. Esma-ül Hüsna'yla terapi veriyor. Üç tane soru sordum ben sana. İşte şu ya bakın Esma-ül Hüsna tövbe yarabbim söylerken bile düşünerek söyleyeceksin. Yani ağzına aldığın zikrettiğin şey Cenab-ı Allah'ın isimleri. İsmi. Bir dur, bir Bir düşün. haddini bil, değil mi? Ya haddini bil. Hakikaten şey hani. E,
Fizikten haberi yok, matematikten haberi yok, kimyadan haberi yok. 10 kere 12. Şunu yap, ne işte yaz, hayallerimi yaratıyorum. Ya sen kimsin, neyi yaratıyorsun Allah aşkına? Yani hani Ve bunlara bunu ben da bir İslam coğrafyasında bu kadar pazarlanabiliyor ve alıcısının da bol oluşu, bu da acayip bir ironi hocam. ama işte insanların da artık şunun farkında olması lazım. Yani burası bir imtihan dünyası. Bunu bileceğiz yani. Bir imtihandayız. Neyin imtihandayız? Nefis terbiyesi imtihanındayız. Çünkü nefis terbiyesine dönüp bakarsan, oradan görmeye çalışırsan hayatı, bir sorarsan kendine nefis ne demek? Nefis terbiyesi de ne demek? Ben ne yaparım da nefsimi terbiye ederim diye merak etmeye başladığında cevaplar sana gelmeye başlıyor zaten. Nefis terbiyesinin derdine düşmüş adam, şu 2-3 sene önceydi sanıyorum. Şu çok büyük yangınlar oldu biliyorsunuz, Hı Marmara, hı. Bodrum, hani Evet. içimiz yandı, o canım ağaçlar, ateşler altında kaldı. Çok medyatik isimlerden birinin de evine çok yaklaşmış. İşte yayın yapıyor sosyal medyadan. İşte diyor benim evin arkasına kadar geldi. Senin evin nerede? Kuş uçmaz, kervan geçmez, balta kesmez ormanın içine sen 3-5 tane arkadaşını da evi kondurmuşsun. Hı. Senin orada Hayır, ne iş? orayı talan etmişsin. Aynen. Sen Ya şimdi Doğru kelime talan zarafetinden etmişsin. Evet. söyleyemiyorsun da sen orayı ormana, ormana tecavüz etmişsin. Gitmişsin evini oraya ağaç diyor. koymuşsun. Ona buna da kafa tutuyorsun. Helikopter geldi mi, uçak gitti mi? Senin orada ne işin var? Ey zalim. Ey Bu arada Allah'tan sahili korkma. de dubalarla çevirmişti. Onu da hatırlatayım. Bütün Ya sahiller şimdi, herkesindir. ya şimdi hani buralardan baktığımız zaman hakikaten işin çok ucuzlatıldığını görüyorum ben. İnsan bu kadar ucuz değil. En azından şunu bilelim. Diyor ki bana kul hakkıyla gelmeyin. Bütün bu matematiğin içinde ne yaparsanız yapın. Tövbe makamına bir alnını bir sür, önce bir secdeye bir gir. Şey gibi bu. İmanın yok. Namaz kılıyorsun, nereye gideceksin? Cennete. Ya imanın var mı yok mu? Bir dön aynaya, kendine bak, bir sor. Ben ne biliyorum? Ya da Abdest iman ne demek aslında? Önce bir onu bilmek gibi, lazım. gibi. Yani hani insanla bu şekilde alay eder gibi çok üzülüyorum ama. Bakın Çok. Ama birçok sosyal insan medya, o yüzden hocam ikinci kitapta son sözü yazarken sosyal medya için şey dedim ben, hani şeytanın oyun sahası. Son tabii, sahneye orada çıkıyor. tabii, tabii. Yani orada biraz şeye bakmak gerekiyor. Şimdi bizim bu bağlantısallık, işte sizin kuantum evreninde bizim uyarlanabilme dediğimiz şey nedir? Bizim bütün öğrenmemiz, bellek, hafızaya öğrenme bizi o bağlantısallık alanında tutar zaten. Yeter ki merak edelim ve yeter ki Aynen. isteyelim. Yani Şunu iş öyle kesin, iki üç akrabayla bitmiyor değil mi hocam? yok Heh, eğer atalarla, modalarla. şunun peşindeysek gidelim işte bir evin birinde bir tiyatro oynayalım. Ne ailemiz dizilsin arka arkaya, işte bunları geçelim ne olur Allah aşkına. Yani hani Arkada o kadar büyük bir bağlantısal bütünlük var ki, yani bugün var. neuroscience, sinir bilimi artık bireysel nöron ağını bile geçti. Diyor ki bağlantısal bütünlük, bilinç nereden doğuyor? Bunun bile farkında değiliz. Şöyle değiliz, bilinç de tek başına bir varoluş olmayabilir. Yani kuantum fiziği bugün öyle bir noktaya geldi ki insana dair bilinç de aslında kendine ait olmayabilir. Hayda buradan yakalım. Doğanık Aynen. bilinçler Doğanık bilinçler ve bu mesela Carl Gustav Jung'ın o önemli bir şey var ya, insanlık aslında en temelinde değil mi 2 milyon yaşındadır diyor. Ve çok enteresan İlknur Hocam, David Bohm gibi bir fizikçi çok benzer bir söz etmiştir biliyor musun? En temel derin gerçeklikte tüm insanlık tek bir insandır demiştir. Bunu da bir fizikçi söylemiş. Demek ki doğru bilgi hep aynı yere çıkıyor. Zamanda baktığınızda hocam ben felsefe tarafına biraz bakmaya çalışıyorum zaman zaman. Ee, Felsefe, nöroloji, fizik hep aslında aynı yerde buluşmuşlar. Yani Hakikat temel, arayışı çünkü.
Evet. Hakikat öyle bir Zaten bu şey. arada keşif ehli denen o multidisipliner okuyan insanların hepsi fizik, kimya, işte astrofizik, değil mi? Onların hepsini bünyesinde Evet ya, barındırmış eski insanlarmış alimlere ki keşif bakıyoruz. Ne yapmışlar. muhteşem değil mi? Eski Evet, alimler. evet, Astronom, evet, matematikçi, tıpla ilgilenmiş. evet. Kimya, Hepsini fizik bünyesinde öğrenmiş. barındırmış ki o keşifleri yapabilmiş. Hatta bu dediğiniz mesela Carl Gustav Jung Aristoteles'ten bu ay altı ve ay üstü aleminden o kadar etkilenmiştir ki o işte 1000 yıl dediğiniz insanlık aslında bir ruhtan bahseder, ruhun tekamülünden bahseder ve dünyadaki her zerrede yansımasından bahseder. Ve çok Şimdi ilginç. bu David tüylerim gene Bohm, benim burada diken diken. ay çok enteresan. İşte bugün kuantum fiziğinin en artık zirvesindeki insandır bana göre. Bambaşka işte holografik ilke gerçekliğini falan tespit edip söyleyenlerin en başındadır. David Bohm aynı cümleyi kullanıyor. O çok acayip bir şey ya. Değil mi? Ve adam diyor ki hayatımı bilime adadım ve kesinlikle söyleyebilirim ki madde diye bir şey yok diyor. Şimdi sanata bakalım. Şiir, edebiyat, resim. Hani sanatın o yaratım gücü. Hani Hı hı, şimdi resim yapan biri ne yapıyor bir ressam? Bir görsel hayal ediyor. hı hı. O görsel orada var zaten duruyor. Onu seçiyor. Aynen öyle. Sonra Nereden alıyor o imgeyi, değil mi? tabii o imge var ki o olasılık yaşanıyor. Yani sen onu çizsen de çizmesen de o kainatta var zaten. Var Hani zaten. parmak izimiz gibi anlatabiliyor muyum? Aynen Hani öyle. bu böyle insanı işte şey yapıyor. Hani o kaç milyon hücreden oluşuyorum, İçimde kaç milyon adet bakteri var sorusu bile insanın Bir gerçekliğini, kendine gelmeli, değil mi? Var mısın ki? yani var Peki mısın ki? hocam, peki hocam bir psikolog olarak, psikologdan ötesin zaten de. Estağfurullah. İnsanlığın yani insanların bilhassa kendi coğrafyamızdaki insanların şu an bence işte bu sosyal medyadaki çok yanlış adı öğreti Yok. olan bir takım öğretilerle sürüklendikleri ben yaparım, ben yaratırım, onu çağırırım, o da olur, bunu isterim, o da gerçekleşir gibi kaderden, ilahi yazılımdan, her şeyden, külli iradeden bu kadar uzaklaştırıldığımız bir dönemde insanlığın bununla barışması yani mümkün olabilecek mi acaba? Bireysellik niye bu kadar insanı mutlu ediyor? Hani ben karar verip de ben seçiyorum deyince daha mı iyi hissediyor kişi kendini? Mesela ben öyle hissetmiyorum. Ya Ben aslında kendimden yüce birey, bir varlığın yazmış olduğu bir programda var olmaktan şahsen daha mutluyum. Bilmiyorum. aslında bireysellikten var olmuyor, iyileşmiyor. İyileşmediği için hasta oluyor zaten. Yani yalnız olduğu için. Şimdi bakın kentlerde insanlar yalnız. Eski geleneksel ailemiz yok. Tabii, Covid'de doğru. çok büyük kayıplar yaşadık. Yani Covid Zaten sonrası. hastalığın sebebi bu diyorsun. Şu an Tabii, toplumsal bu tabii, yaygın tabii, anksiyetenin tabii. sebebi bireyselleşme zaten. Şimdi evlilik yaşı 40'a 60, çocuk yapmıyor genç kadın, Tabii, çalışan tabii, kadın. Ya tabii. o yalnızlık, o tek başınalıkta kiminle seçecek? Yanında annesi yok, anneannesi yok, kuzeni yok, işte evladı yok, o yok, bu yok. Evde tek başına bir seçim yaptığını zannediyor. Halbuki insan sosyaldir. Bakın insanoğlu yaratılışından bugüne gelebildiyse birlikte yaşayabildiği için gelmiştir. O yüzden kentler kurulmuştur. O yüzden mahalleler vardır. O yüzden işte akrabalar, hısımlar, bilmem neler vardır. Dolayısıyla insanoğlu o tek başınalıkla hayatta kalamaz. Tek başınalık hasta eder adamı. Çok müthiş Şimdi bir söz oldu bu. Vallahi müthiş. bu tek başınalıkla nasıl mücadele edeceksiniz? Yolları belli. Ya antidepresan alacaksınız, uyuşturacaksınız kendinizi ya Tabii. da işte neyse o ilaç yolunu seçeceksiniz. Ben o kadar ayrıntısını bilmiyorum. Ya işte Alkol, elinizde değil mi? alkol, madde, bağımlılık, hani dopamin reseptörlerinizi yönetemeyeceksiniz. Onlar sizi yönetecekler. Sosyal medya elinizde bakacaksınız. Acı çekiyorsunuz burada tek başınıza, yalnızsınız, sevgiliniz yok, ananız yok, babanız yok, neyse.
İşte de yoruldunuz, sıkıldınız. Bakıyorsun burada bir tanesi diyor ki sana işte Tesla'yı anlatıyor. Onu çok görüyorum bazen. 3-6-9. 3-6-9, 3-6-9. Yani bu nasıl bir şeydir dedim. Ya zaten benim bütün hikayem böyle başladı şu son bir yılda bu kadar şeyin içine. Yani ne oluyor da sabah 3, öğlen 6, akşam 9 kere yazıyorum. Niye yazıyorsam oraya ben onu işte. Geleceği yaratıyorum. Neyse işte bir cümleler var, olumlamalar var. Kalıplaşmış cümleler. Hepsi aynı Ha, şeyi kullanıyor böyle zaten. herkesin bir cümleleri var kendine göre. Yaz babam yaz, yaz babam yaz. 21 gün yaz, 40 gün yaz. Ya arkadaş sen arka tarafta e, niyetin ne? Diyelim ki para istiyorsun. Para Allah'ım bana para versin. Para bana kolaylıkla gelir yazalım. Tamam. Şimdi bu iddia bu ya. Parayla ilgili meselesini çözecek vatandaş. Bir dakika, mor cüzdanı da unutmayalım. İşte Neyi? mor kırmızı neyse. Mor cüzdanı da unutmayalım. Ben orada çok hani parayı yazıyoruz, düşünüyoruz, imgeliyoruz, hayal ediyoruz. Para geliyor, gelsin. Daha çok da Velev gelsin. geldi. Heh. Velev geldi, gelsin diyelim ki gelsin. Sen bu parayı ne için kullanacaksın? Senin gerçekliğin ne? Yahu sen Covid'de görmedin mi ki gözünle göremediğin, elinle tutamadığın, nerede yakalarım bilemediğin bir canlı, bir mikroorganizma. Yahu bütün insanoğlunu evine kapattı, ağzına da maskeyi çekti. Haydi bakalım birbirimize gülemedik ya. Para da harcayamadık. Parayı da harcayamadık. Değil mi? Allah'tan şu alışveriş bağımlılarına kapak oldu bence Covid. Hani o çantalarıyla, pabuçlarıyla kaç tane pabucu olduğunu bilmeyenler var ya böyle bir tane durma. O da bir bağımlılık biliyorsun. Tabii. 300 tane pabuç var, bir 300 tane daha olsa mutlu olması mümkün Ben değil. şunu görüyorum sanki. İçini dolduramayan insanlar dışı mı doldurmaya çalışıyor hocam? Ya evet ya o savunma mekanizmaları dediğimiz insan zihni sadece rasyonelleştirerek gerçeklikle bağ kurar. Yani bizim en büyük meselemiz gerçeklikle bağ kurma meselesidir. Şimdi o yüzden döneriz atıyorum bir insana şizofren deyiveririz mesela. Niye? Onun çünkü gerçekliğini anlayamıyoruz. Orada başka bir boyutta bir şey olabileceğini görmüyoruz. Yetmiyor ki aklımız ona. Ne yapıyoruz? Ona hasta diyoruz. O hasta. Biz normaliz. Hangi açıdan normaliz? 3, 5, 6, 9'a göre normaliz. Neyse 3, 5, 7, 9 mu? Kaç yazıyorlarsa, kaç 3, sayıyorlarsa. 6, 9 lütfen. Düzgün 3, 6, verin 9. bilgiyi. Benden de çok rica ediyorlar. Hocam şunu diyorlar bir anlatsanız. Abdestin yok. Namaza duruyorsun. Sonra kalkıyorsun son rekatte ben namaza cennete gideyim diyorsun. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Hani şakacıktan ne diyeyim hani Allah akıl fikir versin diyorum. Peki bir şey hocam. soracağım İlknur Hocam. Bu sosyal medyada özellikle son 5 yılda çok körüklenen, pompalanan bu sahte ve geçici oyalamaca mutluluk vaatlerinden daha çok anksiyeteye düşüp hani oradan da sonuç almayan bir hasta profiliyle karşılaşıyor musunuz? Karşılaşmaz mıyız? Yani neler denedim diyor. Bana gelenleri bir görseniz siz. Gitmiş, gezmiş oradan oraya mantra yazdım diyor, meditasyon yaptım diyor, bilmem ne yaptım diyor. İşte Cenab-ı Allah içimize bir nefes üflemiş. Yahu nefesin ticareti olmuş hocam siz biliyor musunuz? Nefesin bir ticaret hali ya. Ya arkadaş hani ben ne diyeyim hocam? Kime diyeyim derdimi bilmiyorum inanın ki. O yüzden bir durmak lazım. Bir hayatın gizeminin, gerçekliğinin özbenliğimizde, bizim içimizde, inancımızda, saf bilincinde olduğumuzu, birbirimizi öldürerek, birbirimizin gözüne hançer sokmaya çalışarak falan bir yere varamayacağımızı bilmemiz lazım. Doğayla barışacağız. Yani Ben eğitimlerimde bazen soruyorlar, siz de denk gelmişsinizdir. Anlatıyorum, evet insan bilincinin soyut, hayal bir varoluşu somuta dönüştürebilme
maddesel bir realiteye çevirebilme donanımı vardır. Zaten tırtıldan kelebeğe fenomeni bize bunu anlatıyor, bunun gerçekliğini anlatıyor. Bizler bunları zaten yaşıyoruz. Şimdi Rüyalarımızın hocam şey gerçekleşmesi. demezler mi? Siz çok Hı, iyi bilirsiniz. Kısmet gayrete aşıktır. aynen öyle. Şimdi Cenab-ı Allah da nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. Aynen öyle. İşte Rüyamızı da aslında göster. cevap burada geliyor. Tamam. Şimdi biz hayal ettik. Bizim olasılık potansiyeli. Şimdi ben bu böyle yazıyorum, çiziyorum, kuantum düşünce teknikleri diyenlere sen Işık Hoca'dan eğitim al diyorum önce bir. Hani. Çünkü Bak bakayım hakikaten hayal ediyor musun? neyi hayal edebiliyorsun? Şimdi onu yaptık. Yani bir gelecekteki potansiyellerden birini seçiyoruz. Daha fazlası da mümkün olabilir ama aklın o kadarına yetiyor. Benim Yani takıldığım konu ne biliyor musun? Bu seçebiliyorsunuz diyenler, biz bunun daha önceki programda Münevver'le çok güzel bir program yaptık. Zamanın Sırrı adı altında. Orada çift yarık deneyini tekrar bir masaya koyduk. Hani çok kilit ve basit bir şey söyledim. Dedim ki gerçekliği bize anlatan laboratuvar ortamına girmiş. Bakın bilim tarihinin tartışmasız, istisnasız olarak hep aynı sonucu vermiş. En önemli deneyi, gerçekliğin ne olduğunu bize gösteren bir deneyde siz çift yarıktan bakarken hiçbir şekilde iki potansiyel görmüyorsunuz ki. değil mi? Daima bir Bu potansiyel arada bunu da görüyorsunuz. tam hala anlamıyorlar. Mesela adamlar sadece bunu yapmış da bırakmış gibi anlıyorlar. Onun devamında mesela delayed choice experiment dedikleri bir şey var. Hani daha geriye kamerayı koyup acaba Evet. fark ediyor da mı değiştiriyor şekli. Ona da baktıklarında her seferinde bu sefer daha da şok oldukları, yani maddenin gelecekten bilgi alıp o forma dönüştüğünü e, bulmuşlar. Ya ben sana şu söyleyeyim mi? Bu işlerin piri David Bohm, üçüncü kitabın çok önemli bir bölümünde onun bir sözüyle başlatıyorum. Diyor ki, evet tüm bunlar gördüğümüz her şey evrenin bir matrisi olduğunu belgeliyor. Nedir bunlar? Planck sabiti, pi sayısı, fraktal geometri, fraktal geometrideki o kaosun içindeki düzen, hepsi sistematik. Aynen Kur'an'ın dediği gibi biz her şeyi bir ölçü, yani matematik içinde yarattık. Çünkü tesadüf yok. Tesadüf olamaması için program olması gerekiyor. Ve fakat diyor tamam biz bunların hepsini keşfettik ama diyor David Bohm, kabul etmek zorundayız ki bunun ardında bir irade var. Bitti işte, son noktayı koydu. Ve ben şimdi üçüncü kitapta çok acayip bir sahneyi anlatırken, yani holografik ilkeyi anlatırken, hani öyle bir ihtişam ki bu. Bu ihtişamın içinde siz Cenab-ı Hakk'ı kendi muradı olan, ne olduğunu biz bilemeyiz ki. Cenab-ı Hakk'ın muradı olan ilahi planının içinde sizce insanın seçimine yer bırakmış mıdır? Mümkün mü böyle bir şey hocam? İşte bir Ya tek fizikçi, bir Ama çok psikolog, kızıyorlar bir özgür koç bir araya irademiz yok gelince deyince de. böyle bir program oldu. e, özgür irade konusu hakikaten böyle çok tepki alıyor. Çok ön yargı. Çok, Ön çok. yargıları kırmak atomu parçalamaktan zordur Aynen demiş öyle. şeyde. Halbuki Albert Einstein bile ne demiş? Tanrı zar atmaz. Bu onu söylüyor zaten. Tanrı zar atmaz derken yani hiçbir şeyi olasılık dairesi içinde tutmaz. Olasılıkları yaratmıştır Cenab-ı Hak. Tüm olasılıkları, yani bizim hayal dediğimiz tüm olasılıkları yaratmıştır. Ama öyle bir sınır içindedir ki bu olasılıklar, hangisini seçersek seçelim, seçeceğimiz her olasılık ilahi plana hizmet eder. O planın aksamasına hizmet edebilecek bir olasılık kesinlikle yaratılmamıştır. Aynen. E, varlığın hani insanın doğadaki ya da yaşamdaki genetik olarak da baktığımızda arkaya gittiğimizde hani nereden geldik şimdi ve gelecek değil mi? Ancak bu şekilde simüle edebiliyoruz biz bu potansiyelleri. Şimdi
Tarım toplumuna geçişimiz hocam tarihsel olarak bir bakalım. Hani şurada kaç yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Hani 2 milyon, 3 milyon yıllık hani evrenin başlangıç yaşını bulamadık daha. Aynen öyle. Evren, dünyada kaç insan var onu sayamıyoruz. Kimi diyor 7 milyar insan var, Bırak kimi diyor onu, okyanusların %95'i daha henüz keşfedilmemiş. Ne acayip bir şey ya. yani. Varlık alemindeki organizma sayısı tam olarak bilinmiyor ki hocam. Okyanusların Bilinemez de zaten. bilinemez de tabii bilemezsin de ama oradaki o varlıkla senin varlığın arasındaki bağlantıyı bil. Bil- Bilemezsin, biliyorum aklın yetmez ama en azından onu kabul et. Yani Kabul ben et, değil mi? hiçim de, değil mi? O Aynen. hiçim de rahatla, sen de rahatla, Zaten sen de üzüldüğüm rahatla. konu ne biliyor musun? Üzüldüğüm konu şu. Hep eğitim programlarında bu iş, bu özgür irade, ben seçmiyor muyum, seçip yaratmıyor muyum hikayesine geldiğimizde diyorum ki evet, insanın böyle bir potansiyeli var. Fakat diyorum, ben hep şunu gözlemledim ve tarihte de bunu hep görüyorum. O büyük zatlar, o Gazali'nin tabiriyle kalbi yüksek insanlar der Kimya-i Saadet'te, maddenin hükmündedir. Hı Onlar hı. artık maddenin üstündedir. Yani o bilince gelen insan, yani Cenab-ı Hakk'ın hayal aleminde olasılık potansiyelleri olarak yarattığı o olasılıkların içinden burada şehadet aleminde yaratabildiğini, dönüştürebildiğini, onun dönüşümüne ve madde gibi görünmesine aracılık ettiğini, bu tezahürün vesilesi olduğunu gerçek manada keşfeden insan zaten böyle şeylere tenezzül etmiyor. Yani bu işleri bu kadar ucuz şeyler için kullanmıyor. Aynen. Şimdi bazen şeyi düşünüyorum. Bütün dünya bunalımda olabilir. Bizim jargondan baktığımızda işte bunalım, depresyon. Depresyon, bunalım. Hı hı. Psikolojik olarak değil mi? Valla evet bütün dünya insanlığı olarak çok ağır böyle şiddetli bir bunalım yaşıyor olabiliriz. Ben Çünkü sistemin buna yol açtığına inanıyorum. evet çünkü insan buna çok müsait bir Maddeyle. can. Çünkü insan hocam maddeyle şey yapıldı. Aynen, aynen. Ve Yani ne pompalandı bize? Tüket, satın al, sahip ol, mutlu ol. Tüket, satın al, sahip ol, mutlu ol. Mutluluk burada zannedildi. aynen, aynen. Ve işte o paralel evrenleri zihnimizde yaratabiliyoruz mesela değil mi? Bir şekilde. Çok hedonistiz. Yani hemen şimdi o haz ve acı bu felsefenin biliyorsunuz en önemli konusudur. Haz Aynen, ilkesi ve hani ölüm, yaşam, aynen. varlık, an, varoluş, varoluşun bilgisi, Zaten bütün bilginin korkuların en bilgisi. temelinde yatan ölüm korkusu, kaybolma, yokluk Tabii, bilgisi. tabii. O Halbuki kıtlık potansiyelini bilinci. bilen, değil mi? Tabii. O İşte ruhla ama bir bir şey olduğunu bilen söyleyeyim hiç mi korkmuyor. Münevverciğim? Ölüm korkusunun bile nedeni maddeperest ideolojiler. İşte onu diyorum, hani ruhu Ya, bilsen, madde olmadığını bilsen korkmuyorsun ki. Kimle Halbuki kavuşacağını sen bilince. madde değilsin. Ama işte onu idrak etmek, o bilgiyi bak idrak etmek. Münevver. Şimdi Ya insanız, değil mi? sistem şu an izin vermiyor. Yani sistem adına işte teknoloji, bilim, sosyal medyada bunu körüklüyor. Hı hı. İnsanın o ruhani keşfine çok izin vermiyor. Sistem tam terse çalışıyor, negatife çalışıyor. Yani seni maddeye kilitliyor. Sen zihnini maddede bıraktığın kadar doğal olarak maddesel bedenini varlık kabul ettiğin için ölümü yokluk kabul ediyorsun. Evet. Halbuki adamlar bangır bangır bağırıyorlar. Diyorlar ki fizik, kuantum fiziğiyle birlikte artık bir önceki, kendisinden bir önceki fiziğin ispat ettiği gerçekliğin gerçek olmadığını ispatladı. Evet. Madde diye bir şey yok. O zaman Yok. fizik kendi kalkıyor ortadan. Tabii. Ne kaldı elimizde? Enformasyon taşıyan enerji zerreleri. Her şey bu. Ve birbirine bağlı enerji yumakları. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Demek ki gerçekten hani bu mistiklerin, sufilerin, yüzyıllardır işte Allah dostlarının bizlere ifade etmeye çalıştığı o büyük sevgi birliği var ya, elimizde kala kala bu kaldı.
Sevgi ve iyileştirici midir hocam? çok, çok. Asıl iyileştirici olan sevgidir. Yani bizim annelerimizin karnından dünyaya mesela en büyük korkusu insanın doğum korkusudur. Doğum anı her insan için bir varlıktan başka bir varlık düzeyine geçiştir. Bir anne karnındaki bir bebek için anne karnından öte bir varlık ola mı ki? Annenin hissettiğinden, annenin yediğinden, içtiğinden öte bir besin, duygu ola mı ki? Onu tamamen kodlayarak doğuyoruz. Ve dünyanın içine girmek, doğmak bir mucize ama onun için bir yok oluş. Hepimiz için. Biz o yok oluştan var olduk aslında. Ve düşünsenize öldüğümüz son nefesimizi verdiğimiz anda. Tekrar ne diyoruz? Şimdi ölüm bilinmediği için korkulan da bir şey. Bu arada hani Sinan Hoca da bunu çok söyler. Hani öleceğini bilerek yaşayan tek canlıyız belki de hani hayvanlar O alemi. yüzden ben ikinci kitapta dedim ya, aslında Adem kıssası çok önemli bir metafordur. Aslında hani ölümsüz bir plandan ölümlü olduğu yeryüzüne indirilirken belki de Adem'e verilen ceza ölüm değildi. Ölümün bilincinde olmaktı. Belki de bilemiyoruz. Yani o yüzden burada şeyin bilincinde olmak lazım hocam. Her an, her saniye, her dakika. Varlığın her an o Planck zamanındaki gibi bir varsın bir yoksun. Yani şu nefes dediğin şeyi aldın varsın, verdin yoksun. Aldın varsın, verdin yoksun. Bir var bir yok. Bundan ibaretiz ya. Hani bunun ötesinde ve düşünebiliyor musun? Bu bir an varlık ve bir an hiçlik. Varlık hiçlik, varlık hiçlik. Yokluk da demiyorum ona. Bunun üzerine mitolojiyi düşünün. Hani bütün sanatı, edebiyatı, felsefeyi. Şimdi felsefe bilgiyi ararken bu varlık ve yokluk, yaşam ve ölüm bunu anlamlı kılmak adına aramıyor mu hocam bu bilgiyi? Hani öyle Her şey her onu şey, arıyor. her şey, Ezeli hakikati aramak için yola çıkıyor. her şey. Şimdi ne arıyoruz? İnsanın beynine bir tane çip taktık. Hadi sizin karşılıklı takalım diyelim ki bu çipi. Ne yapacağız şimdi? Hani birbirimizin zihnini, zaten zihin okuma yapılıyor. Yapılmayan bir şey değil ki. Zaten siz hipnotizma yöntemiyle insanın gerçeklik algısında onun bilinçli şekliyle üstelik bakın hipnotizmada kimse şey olmaz ki televizyona baktığınız her dakika her saniye zaten hipnotize ediliyorsunuz. Sosyal medyada her an her dakika baktığınız sürekli bir hipnotik bir sistem içindesiniz. İlsiye ediliyorsunuz farkında olmadan. Yani onu diyorum ben dikkat edin hangi enerji alanına girdiğini bilmiyorsunuz. Bir de Girdiğinizi bana bilmiyorsunuz. mesela sana da oluyor mu bilmiyorum Münevver. Sürekli soru geliyor sosyal medyadan. Bana da çok geliyor hocam. Bana da çok geliyor. Bilinçaltımız işte bilinçaltı temizleme, bilinçaltı Buraya bilmem da ne. lütfen profesyonel olarak bir cevap verir misiniz? Hah, Bilinçaltı hadi var mı? hemen. Ben yok diyorum Lütfen. çünkü sonra Hah, bana da bir şey demiyorlar. Gidiyorlar psikologlara soruyorlarmış. Evet yok diyorlarmış. Geri geliyorlar. Biz sorduk Münevver Hanımcığım yokmuş gerçekten. İyi tanıştığımıza memnun oldum diyorum ben de. Valla ben onu soranlara şöyle diyorum. Bilinçaltın var mıdır yok mudur bilemem. Var diyene inanıyorsan vardır, inanmıyorsan yoktur. Şimdi ne diyeyim hani Hazreti Muhammed'e demiş ya işte meyve bu benim mi ne bileyim demiş. Sizden dinlemiştim sanıyorum bu hikayeyi hocam. peki bilinçaltı temizliğine inanıyor musun? Ben ev temizliğine inanıyorum hocam. Çok seviyorum. Hani deterjan bir tek ev Daha başka, temizliği peki daha ağır bir soru soracağım. Bana sorun. göre ben bilinç üzerinde, çünkü madde olmadığı için artık bütün fizikle ilgilenen insanlar gibi bilince kilitlendik. Varoluşun temeli bilinç. Bana göre en mahrem olan bilinç başkalarına açılmalı mı? Ee, tabii yani burada bir seçici olmakta fayda var. En mahremi, en özeli e, Hani bir bedenimizi açarken seçiyoruz değil mi? Hekimimizi seçiyoruz, onu tabii, tabii. tanıyoruz, ona güven duyuyoruz.
bilincimizi açarken de ki karşımızdaki profesyonelin bu konuda eğitimli olmasını, değil mi? Güvenilir Evet. olmasını niçin seçmiyoruz? Bedeninizden daha önemsiz bir şey değil ki bilinç. Yani orada burada işte duyduğunuz hiç bu Yani ne konuda eğitim gerçek almış manada haberin yok. Tabii. yani Yani dün mesela Münevver çok önemli bir şey söyledi. Üniversite diplomaları ile ilgili bir şey söyledin ya Münevver. Onu Evet. tekrarlasana burada. Şimdi de dedik diyorlar ki işte şu sertifikayı aldım, şunu aldım. Sizin eğitime geleceğiz, size sertifika verecek misiniz? Ben dedim ki ben sertifika falan vermiyorum. Türkiye'deki üniversitelerin bile eğitimleri bugün dünyada sorgulanırken dedim. Yani sorgulanırken de kastım Kanada'ya geldiğinizde sizin diplomanız denkliğine bakılıyor. Ve birçok üniversitenin denkliği kabul edilmiyor. Sayılı üniversiteler var. Onun üstüne bile hala daha bir şeyler koymanız gerekiyor buraya geldiğinizde. Şimdi böyle bir dünyada sizin sertifika almış ve sertifika veren bir adamın aldığınız sertifika. Yani bu şey gibi zihninden süzülenin süzüldüğünü senin süzmüş halin sana ne fayda eder, değil mi? Hayır, daha kötü bir şey Etmiyor. var. Sana ne fayda ettiği önemli değil. Bununla başkalarına şifa verdiğini iddia ediyor. Psikologluk oynuyor insanlar. Evet, evet. Sosyal medyada birkaç tane oradan buradan aldığı 3-5 aylık, bilemedin 6 aylık bir süreçten sonra Hı hı. psikoterapiye soyunan insanlar var yahu. Evet. ya Yani o şimdi bu kadar son ucuz zamanda mu? evet çok arttı. Hani bir parça şeyi anlayabiliyorum. NLP tekniklerini falan bir Hı, parça. tabii, Bir parça tabii. ama orada bile ya insandan haberin yok, ondan haberin yok, bundan haberin yok. Gittin işte bilmem ne Beyin teknik. kimyasını öğrenmeden, beyin Yani fizyolomisini Bu öğrenmeden, değil arada mi? o dediğiniz gibi bilinçler seviye seviye ve her söylediğiniz mesela bu sefer de NLP'yi putlaştıran insanlar var. Çünkü evet, bunların hepsi eğer madde üstünde bir şey yapıyorsan madde de yoksa kökten saçma değil mi? Kökten tabii. saçma. Yani ben açıkçası bir psikolog olarak şunu asla söylemem. Hani efendim sizin çareniz sadece psikologlardadır. Hiç öyle düşünmüyorum. Yok. Namaz kıl diyorum. Git dua et. Ben diyecektim. Yani git önce vicdanın. Çünkü bakın insanı zihnine hapseden vicdanıdır. Oo, çok güzel. Vicdanında kendini ne yapıyorsun, nasıl yargılıyorsun? Haklılık hesaplarında kiminle ne kavgan var ya da kendinle ne kavgan var? Şimdi sen vicdanında hapis cezasını aldıysan, Ben zihninde sana ne yapayım? şimdi zihninde hapiste kalacaksın. O hapiste yatacaksın. Cezanı çekeceksin. Ha efendim ben çok acı çekiyorum. O zaman döneceksin. Ben buraya nasıl bakabilirim? Kiminle bakabilirim? Nereden bakabilirim? Şimdi bu soruları kendimize sormayalım. Ne yapalım? Gidelim işte Işık Hoca'ya, Münevver Hoca'ya, İlknur Hoca'ya. O bizim yerimize bakıversin. Yok öyle bir şey. Kimse kimsenin yerine namaz kılamıyor. Ben sizin yerinizde namaz kılabilir miyim? Herkes kendi namazından, niyazından, duasından, terapisinden kendisi sorumlu. Ama bizim yani şey yapıyor musunuz? Karaciğerinizi, dalağınızı, böbreğinizi, önünüze geleni veriyor musunuz eline bıçağı kestirsin, Ama işte desin diye? problem nerede biliyor musun bak İlknur Hocam? İşte her şey bak maddeye geliyor. Maddesel organına önem veriyor ama Bak, göremediği için ruhunun ne kadar önemli olduğunun farkındalığında değil işte. Bence gene problem burada aslında ideolojik. insanlık tabii canım, insanlık var olduğundan bu yana hocam hani bu dinler, kabile hayatları, işte Ortodoks Avrupa'sını hatırlayalım ne olur. Yani insan, din, felsefe ve bilimin elinde böyle bir Oyuncak çevrilmiştir, olmuş. değil mi? Hani Aynen mesela öyle. filozoflarla din adamları insan zihnini tıbbiyelilere kaptırmamak için az uğraş vermemişler. Yani Hmm. bakın felsefe Çok, tarihindeki çok. kavgalara. Leibniz, Ya, Wilhelm Leibniz bir teologtur. Çok büyük bir mücadele vermiştir 16. yüzyılda. Neyle mücadele vermiştir? Newton'la birlikte, Newtonyen bakış açısıyla yükselen determinizm ve hemen arkasından yükselen ateizmle mücadele etmek için işte Theodise isimli eserini yazmıştır. Felsefeciler tabii ki çok büyük uğraşlar vermişler bu konuda. Çünkü asıl olan insanın
gerçekten iyi hal, iyilik içinde olabilmesinin bedenle, maddeyle ilişkili bir durumu yoktur. İyi olmak, iyi hissetmek, hani ruhsal şifalanma dediğimiz olay içsel barışla geliyor. İşte bu Aynen. içsel barışı da İlknur Hocam'ın dediği gibi önce kendinle bu barışı yapacaksın. Öze Biraz döneceksin. tabii anda kalabilmek çok önemli, o farkındalık hocam. Bir ikincisi kendinle barışabilmenin yollarını arayacaksın. Bir defa yani düzgün besleneceksin, az yiyeceksin. Bu bedenin öyle sabahtan akşama hapur hapur bir şey yemeye ihtiyacı yok. Yoruyorsun bedenini. Akşam bir şey yemeyeceksin. Bir ruhun, zihnin, bedenin, hani o Değil ruh, mi? beden, zihin. Halvet mesela ben hep o örneği veriyorum. O bizim Anadolu topraklarında da büyük bir ehemmiyeti olan hani bir inisiye programlarında o halvet terbiyesi onu öğretmek için Tabii, az yemek, az tabii, gıda değil mi? Bununla birlikte ruhani iç huzurda bir yükseliş hedeflenmiş. tabii. Demek ki yüzyıllardır aslında gelenekten bize bildirilen her şey ki bugün işte aralıklı oruç diye tekrar konfirme ediliyor falan. Bunlarda büyük hikmetler var ama işte kapitalizm son Çok 100 yılda da ne dedi? 5 öğün ye, olmadı 8 öğün ye. Her saat başı ye. Ye, sürekli insülin yukarı çıksın. tabii. Öyle bir sistem var ki insülin yukarıda kaldığı sürece sen gece karnın tok, insülin seviyen yüksek girdiğinde senin epifiz bezin ne melatonin üretiyor ne efendime söyleyeyim serotonin üretiyor. Bu kadar basit. Çok enteresan. Mutluluk her yerde her şekilde olabilir. Mutluluk birazcık bu dopaminimizde falan inişli çıkışlı, hani bağımlılık da böyledir. Bir şey çekersiniz, mutlu olursunuz, göğe git çıkarsınız falan. Ama huzur dediğimiz şey kesinlikle çok sadelikte ve basitlikte. Kargaşada Hayır. huzur yoktur. Hayır. Tatil dediğimiz zaman ne anlarız biz hocam? Sessizlik anlarız, doğa anlarız. Hani şey der miyiz tatile? Hadi bilmem ne AVM'nin içine piknik yapmaya gidelim demiyoruz, değil mi? Ya bir orman bulalım da orada yangın Kutup çıkartalım. sesiyle. Mangal yapalım. Hani pijamalarımızı giyelim, mangalı yakalım. Onun peşindeyiz. Ama orada bile şeye gidiyoruz, doğaya gidiyoruz. Dolayısıyla mutluluk her yerde olabilir. Herkes için değişebilir. Alınır, satılır. Ticari emtia haline gelir. Yani şimdi bugün siz ayakkabının türlü türlüsünü yapıyorsunuz. İşte tekstilin, giyimin her şeyini, gıdanın her şeyini yapıyorsunuz. İnsan zihnine hitap edecek 400'e yakın farklı psikolojik şey var. Kuram, işte tedavi, psikanaliz ayrı, BDT ayrı. 400 falan, hani benim bilebildiğim kadarıyla. Ya dalga mı geçiyoruz Allah aşkına yani. Şimdi orada da böyle bir şey oluyorum. Bir dakika diyorum. Deneme Hani, tahtası gibi değil mi? Yelpaze. aynen öyle. İnsan deneme tahtası değil. Bir duracağız orada. Halbuki aslında hep mesela biz kendi topraklarımızda Anadolu'ya, Taşra'ya daha sade yaşamları baktığımız zaman hep bunu örnek vermeye çalışıyorum. Hayatlarını daha sade yaşayan insanların olduğu alanlara bakın, suç oranı daha düşüktür. Tabii. E, Birçok psikolojik sıkıntı daha düşüktür. Demek ki bu biraz yaşadığımız hayatla yani hayatı yaşayış şeklimizle de çok ilişkili. O yüzden son çağrımız bu olsun mu bizi Olsun. izleyecek olanlara? Olsun. Hayatımızı ne kadar daha sadeleştirip daha insani Hı hı. bir alana seçebilirsek, çünkü mutluluk çoklukta değil aslında. Hani daha çok olunca daha mutlu olmuyoruz. Ne kadar sadeleşip ne kadar az şeye ihtiyaç duyarsak maddesel olarak o kadar daha huzur bulacağız. Bu anlamda da şu an gene aklıma geldi. Okumayanlara şiddetle tavsiye ederim. Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar. Mutlaka Aa, baş, okusunlar. başyapıttır, Evet. başyapıttır. Değil Ben mi? bunu İnsan paylaşmıştım. Ne ile Yaşar. Evet, çok şahane bir program oldu Evet, yahu. bayağı da uzadı. İlknur Hanımcığım sizin de Evet. varsa son sözleriniz onları da alayım.
Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Allah aşkına ne olur hani sadelik, basitlik, gerçekten sağlıklı bir ruhun, sağlıklı bir bedenin anahtarı, bunu bilelim. Bugünlük bizden bu kadar olsun o zaman. Bence bu sohbetin devamı gelir. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.